Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde krem ve yeşil tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim ise 3 numara. Hemen iplerimi bir kenara alıyorum. Modelim bu hanımlar. Gördüğünüz gibi 2 şiş ile şahane, çok güzel, kolay bir model yaptım. Hanımlar, patiğimizin hiçbir yerinde dikişimiz yok. Tabanımız bu şekilde. Patiğimizin topuk kısmı böyle. Kenarları. Modelimiz bu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimi kenara bırakıyorum. Hanımlar, patiğimize şu kenardan, bilek bölümünden başlıyoruz. Ön bölümünü, taban bölümünü ve arka bölümünü yaparak patiğimizi tamamlıyoruz. Bu arka bölümde ilmekler şişte kasma yapacağı için bir tane böyle yedek şiş daha kullanacağız. Hemen başlayalım patiğimizi. Yeşil ipim ile başlayacağım hanımlar. Bilek bölümünden yeşil ipim ile başlıyorum. 13 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. 13 ilmeğimi attım. Hemen şu kenara şöyle bir düğüm atıyorum. Bu aşamada hanımlar haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz hanımlar. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Bu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Burada yine 13 ilmek üzerinden haroşalara devam edeceğiz. Yine ön yüzde ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamında gelen diğer ilmeklerimi yine düz örüyorum. Sonuncu ilmeği de ördüm. Şimdi geri döndüm hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Bakın burada 2 diş haroşamız oluştu. Bu bölümde 4 diş haroşamızın olması gerekiyor. Şimdi 13 ilmekle 2 diş haroşa daha örelim gelelim. Evet hanımlar, burada bakın 4 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Krem ipimi ekleyeceğim. Bu aşamada ip geçişi olduğu için ilk ilmeğimi örerek başlıyorum. Kenardan 5 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. Burada da haroşa örgüye devam ediyoruz hanımlar. Hemen şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra krem ipimin ucunu şöyle kendine bağlıyorum. Patiğimiz sökülmesin diye buraya düğümümü atıyorum. Şöyle. Bakın 2 ilmeğim oldu. Örmeye devam edeceğim. Şu 3. ilmeğim. Şu 4. Şu da 5. 5 ilmeğimi krem ipimle ördüm. Ortaya 3 ilmek yeşil öreceğim. 3 tane yeşil. Şu birinci yeşilim. Şu 2. Şu da 3. Bakın hanımlar, şimdi ortaya 3 yeşil ördük. Bu 3 yeşilimiz şurada. Bu ortadaki ilmek direk ilmeğimiz oluyor. Tam bu ortadaki ilmeği bakın modelde de gördüğünüz gibi ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde öreceğiz bu direk bölümünü. Yani bu 3 yeşilin tam ortancasını ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. 3 yeşilden sonra kremimi aldım. Şişimde kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde yine haroşaya devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Krem ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ip geçişi yaparken bakın kremimi arkaya bıraktım. Şöyle kremin altından çaprazlamasına geçirerek yeşilimi aldım. Burada 3 yeşilim var. Bu ilk yeşili normal düz yani haroşa örüyorum. Ortadaki direk olan ilmeğimi arka yüzde bakın ortadaki bir yeşilimi ters ördüm. Yanındaki bir yeşilimi de yine düz örüyorum. Tekrar yeşilimi arka yüzde bıraktım. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Yine sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar.
Tekrar ön yüzdeyiz. Artık artırmalarımıza da başlayacağız. Şöyle ki bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine 5 ilmeğimi öreceğim. Kenardaki 5 krem haroşa ilmeğimi ördüm. Hanımlar, artırma işlemine ortada bir tane yeşilimiz vardı ya, hani demiştim ön yüzde düz arka yüzde ters öreceğiz diye. Bu artırmaları bu ortadaki yeşilin sağından ve solundan yapacağız. Şimdi 5 tane krem haroşamı ördüm. Yeşilimi alıyorum. Buradaki bir yeşilimi yine yeşil ile ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. İlk artırmamı krem ipimle yapacağım. Artırma işlemini sadece ön yüzde yapacağız. Şimdi artırmamızı krem ile yapıyoruz. Bir sonraki sırada yeşil ile yapacağız. Bakın burada ortada bir yeşilim vardı. Hemen onun sağ kenarına şöyle ipimi parmağıma dolayarak artırmamı yaptım. Ortadaki bir yeşilimi yeşil ile düz ördüm. Hemen bu düz yeşilin soluna da yine krem ipimle şöyle artırmamı yapıyorum. Yanında bir tane yeşilim var. Bu yeşilimi yeşil ipimle normal düz ördüm. Bakın ilk artırmamızı yaptık. Sonra tekrar kremimi alıyorum. Kalan 5 ilmeğimi krem ipimle örüyorum. Bakın ön yüzde ilk artırmamızı yaptık. 13 ilmeğimiz vardı. 2 ilmek ortadan artırdık. 15 oldu. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmeklerimi gördüğüm renklerle öreceğim. Bakın 5 tane krem haroşamı örüyorum düz olarak. Yine kremimi arkada bıraktım. Burada bir yeşilim var. Şöyle yeşilimi alıyorum. Bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Yine yeşilimi arkada bıraktım. Bir kremim var. Bu kremimi krem ipim ile düz örüyorum. Ortadaki yeşilimi hanımlar arka yüzde ters örüyorum. Bakın sadece bunu ters örüyorum. Ters olarak ördüm. Tekrar kremi aldım. Bir kremimi krem ile düz örüyorum. Yine kremi bıraktım. Yeşilimi aldım. Bir yeşilimi yeşil ile düz ördüm. İlmeklerin hepsini arka yüzde düz yani haroşa örüyoruz. Sadece direk olan şu ortadaki yeşil ilmeğimi ters örüyorum. Şimdi kalan 5 haroşa ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. Yine 5 tane krem haroşamı öreceğim. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek. Bakın 5 tane kremimi ördüm. Tekrar burada bir yeşilim var. Bu yeşilimi yeşil ile örüyorum. Yanında bir kremim var. Bunu da yine krem ile ördüm. Bir önceki sırada krem ipimiz ile artırma yapmıştık. Şimdi yeşil ile artırma yapacağız. Bakın yeşilimi alıyorum. Hemen ortada bakın direk ilmeğim. Hemen onun sağına şöyle bir ilmek attım. Ortadaki bir yeşilimi düz örüyorum. Ardından hemen buraya yeşil ile bir artırma daha yapıyorum. Hemen burada bir krem var. Krem ile ördüm. Bir yeşilim var. Yeşilimi yeşil ile örüyorum. Şişimdeki 5 ilmeğimi, kalan 5 ilmeğimi krem ile örüyorum. Ortada yine artırma yaptık. 17 ilmeğimiz oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Arka yüzde yine ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. Sadece ortadaki yeşil ilmeği ters öreceğiz. Bakın kremlerimi krem ipim ile ördüm. Şöyle ip değişikliği yapıyorum. Bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Tekrar yeşilimi bırakıp kremimi aldım. Bir kremimi krem ile ördüm. Tekrar yeşilimi aldım. Bakın ortada 3 tane yeşil var. Bunun ilkini normal düz haroşa ördüm. Ortadaki yeşilimi ters örüyorum. Diğer yeşilimi düz ördüm. Yine burada bir kremim var. Bir kremimi krem ipim ile örüyorum. Yine bir yeşilim var. Yeşilimi yeşil ile ördüm. Kalan 5 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz renklerle haroşa örüyoruz. Sadece ortadaki direk ilmeğimizi ters örüyoruz. Şimdi geri döndük hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. Yine kenardan 5 ilmek haroşamı krem ile örüyorum. Ardından bakın bir tane yeşilim var. Bir yeşilimi ördüm. Yanına bir tane krem örüyorum. Yanına bir tane yeşil ördüm. Şimdi bakın ortadaki direk ilmeğime geldim. Şurada. Hemen bunun sağına artırma yapacağım. Bir önceki sırada yeşil ile artırmıştım. Şimdi krem ile. Krem ile buraya bir ilmek attım. Ortadaki bir yeşilimi yine düz örüyorum. Direk ilmeğimi. Hemen yanına tekrar artırmamı yaptım. Orta ilmeği sağına ve soluna artırma yapıyoruz. Bir sıra yeşil ile artırma yaparken bir diğer sırada krem ile artırma işlemini yapıyoruz. Ardından hemen yanında bir tane yeşilim var. Bir yeşilimi ördüm. Bir kremimi krem ile ördüm. Bir yeşilim var. Bunu da yeşil ile ördüm. Tekrar kremimi alıyorum ve kalan ilmeklerimi krem ipim ile örüyorum hanımlar. Bu şekilde.
Şimdi arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle haroşa olarak örelim. Sadece şu ortadaki direk olan yeşil ilmeği ters örelim. Arka yüzde ilmeklerimizi bu şekil örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm geldim. Bakın şu kenardaki ilk yaprağımızı da bitirmiş olduk. Burada yeşil ile 4 diş haroşamız oldu. Bakın şurada 1, 2, 3, 4. Model üzerinde de göstereyim. Her 4 diş haroşada bir yeni yaprağın devamını yapıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu ilk yaprağımızı bitirdik. Hanımlar şimdi ilk yaprak bitti. Burada ilk sefere mahsus burada 4 tane de bakın 1, 2, 3, 4 krem haroşam oldu 4 diş. Şimdi bu ilk yaprağı yapmayacağız. Aradaki yapraklarla devam edeceğiz. Bu ilk yaprağı yaparken kenara 5 ilmek krem haroşa örmüştük. Şimdi 7 ilmek krem öreceğiz. Kenar ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7. Buraya 7 ilmek krem ile ördüm. Şimdi yeşilimi alıyorum hanımlar. Bir yeşilimi yine yeşil ile ördüm. Yanında bir tane krem var. Bunu da krem ile ördüm. Bakın ortadaki ilmeğime geldim gene. Orta direk ilmeğime. Bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi buraya yeşil ipim ile artırmamı yaptım. Ortadaki bir yeşilimi düz ördüm. Hemen yanına bir ilmek daha yeşil ile artırdım. Yanındaki bir tane krem haroşamı örüyorum. Bir tane de yeşilimi ördüm. Bu şekilde. Şimdi burada da 7 ilmek kaldı. Kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde hanımlar ilk yaprağımızı böylece tamamladık. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim. Sadece ortadaki yeşil ilmeği ters örelim hanımlar. Evet hanımlar arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bakın şu arada ikinci yaprağımızda görünüyor. Şu ilk yaprağımızda. Şu 2. Şimdi burada da 1, 2, 3 tane yeşil haroşa olmuş. Diğer 4 yeşil haroşada bir yaprağı tamamlıyoruz. Şimdi bu sıramızda da yine 7 tane krem ilmek ile krem ipim ile haroşamı örüyorum. 7 ilmeğimi krem ile ördüm. Şimdi ip değişikliği yapıyorum. Bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrar bir tane yeşil ördüm. Bakın orta ilmeğime geldim. Bir önceki sıra yeşil ile artırma yapmıştık. Şimdi krem ile artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Tekrar buraya krem ile artırmamı yapıyorum. Yanındaki bir yeşilimi yeşil ördüm. Kremimi krem, bir yeşilimi de yine yeşil ile ördüm. Şimdi kalan 7 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyiz. Bakın ikinci yaprağımızda da 4 tane yeşil haroşamız oldu. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu ikinci yaprağı yapmayacağız. Üçüncü yaprak ile devam edeceğiz. Hanımlar şöyle de hesaplayabiliriz. İlk yaprakta burada 4 diş haroşa vardı krem ile. Bu ilk yaprağa özeldi. Sonrasında her 2 diş haroşada bir ilmek sayısı 2 tane artacak. Mesela 5 tane krem haroşa ile başlamıştık. Sonra 7 oldu. Bakın burada 2 diş haroşa ördük. Şimdi 9 tane krem ipimiz ile haroşa öreceğiz. Şimdi 9 ilmeğimi krem ile örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane krem haroşamı ördüm. Şöyle yeşilimi alıyorum. Buraya bir yeşil ördüm. Bakın ortadaki ilmeğime kadar örüyorum. Bir krem ördüm. Bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi yeşil ile bir artırmamı yaptım. Orta ilmeğimi ön yüzde düz ördüm. Hemen yanına bir tane daha artırmamı yapıyorum. Bakın yanında bir krem var. Kremimi krem ile ördüm. Yeşilimi yeşil ile ördüm. Artık şu yaprağı örmüyoruz hanımlar. Çünkü ikinci yaprağımız bitti. Tekrar kremimi aldım. Şişimde kalan 9 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bakın ikinci yaprağımızı da tamamlamış olduk hanımlar. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar yeniden ön yüzdeyim. Bakın 3. yaprağımızdan 1, 2, 3 tane olmuş. 4 tane olacak. Bu aşamada da yine 2 diş haroşayı 9 ilmekle yapacağız. Hani 2 diş haroşayı yeşil ilmekle yapmıştık. 9 ilmekle de 2 diş haroşa olacak şekilde örüyoruz. Yine kenardan 9 ilmeğimi örüyorum krem ipim ile.
Bu şekilde 9 ilmeğimi ördüm. Şimdi hemen şuradan yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Yanında bir tane kremim var. Bir kremimi krem ile örüyorum. Bakın ortadaki yeşile kadar ilmeklerimizi örüyoruz. Yine bir tane yeşil ördüm. Orta ilmeğime geldim yine. Bir önceki sırada yeşil ile artırma yapmıştık. Şimdi krem ipim ile artırmamı yaptım. Ortadaki yeşilimi yeşil ile ördüm. Hemen bu yeşilin soluna da bir tane krem ile artırmamı yapıyorum. Yanındaki bir yeşilimi ördüm. Bir kremimi örüyorum ve buradaki yeşili de yeşil ile ördüm. Üçüncü yaprağımızın da ön yüzde son sırasıydı hanımlar. Şimdi kalan 9 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden gördüğünüz üzere ön yüzdeyiz. Bakın şurada 3. yaprağımızı da bitirdik. Burada 1, 2, 3, 4 diş haroşamız oldu. Ve 2 diş haroşayı burada kenarda 9 ilmek ile ördük. Şimdi krem ile 2 ilmek haroşa daha artacak. Yani bu defa 11 ilmek öreceğiz kenardan. 5 ile başlamıştık. Sonra 7 haroşa oldu. Sonra 9. Şimdi 2 ilmek daha artıyor. 11 diş. 11 ilmek haroşamı örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 ilmek haroşamı ördüm. Yeşil ipimi alıyorum hanımlar. Bakın 3. yaprak bitti. 4. yaprak ile devam edeceğiz. Buraya bir tane yeşil ördüm. Bir tane krem ördüm. Bakın yine ortanca ilmeğime geldim. Bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi yeşil ipim ile artırmamı yapıyorum. Ortadaki yeşil ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanına yeşil ile bir artırma daha yapıyorum. Bu şekilde yanındaki bir ilmek kremimi ördüm. Bir ilmek yeşilimi de yeşil ile ördüm. Bu kenarda kalan 11 ilmeğimi de yine şöyle krem ipimi alıyorum. Hepsini krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. Bu aşamada bakın şu 4. yaprağımın sonuncu sırasını yapacağım. Yani 11 ilmek ile 2. haroşamı öreceğim. Şimdi kenardaki 11 ilmeğimi örüyorum. Ardından şöyle yeşilimi aldım. Bir yeşil, yanına bir krem, bir yeşil. Bakın orta ilmeğime geldim. Bu sırada krem ile artırma yapacağız. Krem ipim ile artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir yeşilimi yeşil ile düz ördüm. Direk ilmeğimi. Hemen soluna da yine krem ile artırmamı yaptım. Yanındaki bir yeşilimi yeşil ile örüyorum. Bir krem ve bu son yeşilimi de yeşil ile ördüm. Kalan 11 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bu şekilde. Arka yüzde ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Şöyle baktığımızda 4. yaprağımızda da yeşil ile 4 diş haroşa oldu. Burada da bakın şurada 11 ilmekle burada 2 diş haroşamız oluştu. Şimdi bu 4. yaprak bitti. 5. yaprak ile devam edeceğiz. Bu defa kenardaki krem haroşa ilmek sayımız 2 daha artacak, 13 olacak. Kenardan 13 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 ilmeğimi ördüm. Yeşilimi alıyorum. Buraya bir ilmek yeşil ördüm. Yanında bir krem var. Krem ile örüyorum. Bakın orta ilmeğime geldim. Burada hanımlar bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi yeşil ile artırmamı yapıyorum. Orta ilmeğimi düz ördüm. Hemen yanına bir tane daha yeşil ile artırmamı yaptım. Yanında bir kremimi krem ile örüyorum. Bir yeşilimi de yeşil ile ördüm. Şimdi kalan 13 ilmeğimi krem ipim ile haroşa olarak örüyorum. Modelimiz böyle.
Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz renklerle örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Kenarda 13 ilmek ile bir diş daha haroşamı öreceğim. 5. Yaprağımızın da son sırası olacak bu. Öncelikle yine kenardaki 13 ilmeğimi örüyorum. 4 oldu. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Burada bir yeşilim var. Bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Yanına bir krem, bir yeşil. Bir önceki sırada yeşil ile artırma yapmıştık. Bakın orta ilmeğime geldi. Bu sırada krem ile şöyle artırmamı yapıyorum. Ortadaki bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Orta ilmeğimin soluna da yine bir artırmamı yapıyorum. Yeşili yeşil ile ördüm. Krem ile tekrar bu son yeşili de yeşil ile ördüm. Şimdi kalan 13 ilmeğimi krem ipim ile sıra sonuna kadar örüyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yeniden ön yüzdeyiz. 13 ilmekle yine 2 diş haroşamızı ördük. Şimdi haroşalı ilmek sayısı 2 daha artacak, 15 olacak. Bu aşamada 5. yaprağı da tamamladık. 6. ile devam edeceğiz. Şimdi 15 ilmek haroşamı öreceğim. Şimdi 2 oldu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmeğimi ördüm hanımlar. Ardından şöyle yeşilimi alıyorum. Buraya bir yeşil ördüm. Yanındaki bir krem ile ördüm. Bir önceki sırada krem ile artırma yapmıştık. Şimdi ortada ilmeğimizin sağına ve soluna yeşil ile artırmayı yapıyoruz. Bakın bir ilmek artırdım. Ortadaki yeşil ilmeğimi ördüm. Hemen yanına yeşil ile bir kez daha artırmamı yapıyorum. Yanındaki bir tane kremimi ördüm. Bir ilmek yeşilimi de yine yeşil ile örüyorum. Kalan 15 ilmeğimizi krem ipimiz ile sıra sonuna kadar örüyoruz hanımlar. Haroşalı ilmek sayıları, yandaki kremli haroşalı ilmek sayıları her sırada böyle artıyor. Bu şekilde. Arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet, yeniden ön yüzdeyiz hanımlar. Yine 15 haroşamızı ikinci kez tekrar edeceğiz. Çünkü 2 diş olması gerekiyor. Kenardaki krem ilmeklerimi öncelikle öreceğim. 15 krem ilmeğim vardı. Yine aynı şekilde krem ipim ile örüyorum bu ilmeklerimi. Bakın yeşilime kadar ördüm. Şimdi yine ip değişikliği yapıyorum. Buradaki yeşilimi yeşil ile ördüm. Yanına bir krem örüyorum. Bir yeşil ördüm. Bakın orta ilmeğime geldim. Bu sırada da krem ipimizle artırma yapıyoruz. Krem ile bir ilmek artırdım. Orta yeşil ilmeğimi yeşil ile ördüm. Hemen yanına bir ilmek daha artırıyorum. Yanındaki yeşilimi yeşil ile ördüm. Bir kremimi krem ile ve bu son yeşilimi yeşil ile örüyorum. Şişimde kalan 15 ilmeğimi yine krem ipim ile haroşa olarak örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örelim gelelim. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. 15 ilmek ile 2 diş haroşa ördük. Şimdi haroşalı ilmek sayısı 2 daha artacak, 17 olacak. Ve böylece 7. ve sonuncu yaprakları da yapacağız hanımlar. Patiğimizin önünde şu yapraklardan toplamda 7 tane var. Biz 6 tanesini bitirdik. Şimdi 7. ile devam ediyoruz. Kenardan 17 ilmeğimi krem ipim ile örüyorum. Bakın 5 oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Yeşilimi alıyorum. Bir yeşilimi yeşil ile ördüm. Yanında bir tane krem var. Bu kremimi krem ile örüyorum. Bir önceki sıra krem ile artırma yapmıştık. Şimdi yeşil ile bakın. Artırmamı yapıyorum. Orta ilmeğimi düz ördüm. Hemen orta ilmeğimin soluna da bir artırma yapıyorum hanımlar. Yanına bir tane krem ördüm. Bir ilmek de yeşil ördüm. Şimdi kalan 17 ilmeğimi krem ipim ile öreceğim. Şöyle kremimi alıyorum.
Bu şekilde. Arka yüzde yine ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim hanımlar. Evet hanımlar, yeniden ön yüzdeyiz. Modelde de sonuncu sıradayız. Bu sıramızda 7. yaprağımızda tamamlamış olacağız. Sonra tabana geçeceğiz. Yine bakın 17 ilmek ile bir diş haroşa olmuştu. Şimdi ikinci diş haroşamızı da yapacağız. Kenardaki krem ilmeklerimi, yani 17 krem ilmeğimi krem ipim ile öreceğim yine. Bakın yeşil ilmeğime geldim. Bu yeşilimi yine yeşil ile örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrar bir yeşil örüyorum. Bakın orta ilmeğime geldim. Bir önceki sırada yeşil ile artırma yapmıştık. Şimdi krem ile artırmamı yapıyorum. Ortadaki yeşilimi yeşil ile ördüm. Hemen buraya bir tane daha artırmamı yaptım. Yeşil ilmeğimi yeşil ile, kremi krem ile ve son yeşili de yeşil ile örüyorum. Kalan 17 ilmeğimi krem ipim ile haroşa olarak örüyorum hanımlar. Modelimizde bu son sıramızdı. Şişimizdeki şu an toplam ilmek sayımız da 43 oldu. Şimdi yine arka yüzde hanımlar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, arka yüzde ilmeklerimizi ördüm geldim. Şimdi tekrardan ön yüzdeyiz. Şöyle baktığımızda hanımlar şu kenarda şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane tamamlanmış yaprağımız oldu. 8. yaprağımız bakın daha tamamlanmadı, burada kaldı. Bu aşamaya kadar ördük. Şişimizde toplam 43 ilmeğimiz var. Artık bu taban bölümünü yapacağız. Taban bölümde hanımlar şurasını 13 ilmek ile yapacağız. Şişimizde 43 ilmek vardı. 13'ü çıkarınca geriye 30 ilmek kalıyor. 30 ilmeği de iki yana eşit olarak paylaştırınca yanlara 15'er ilmek düşüyor. Öncelikle kenardan 15 ilmeğimi krem ile öreceğim. Şu kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ilmeğimi ördüm. Artık burada kremi kullanmayacağız hanımlar. Şöyle yeşilimi alıyorum. Tabanımızı yeşil ile örüyoruz. Şöyle çaprazlamasına yeşili aldım. Bu bölümde taban kesiminde yine haroşa örgü kullanacağız. Şimdi 13 ilmeğimi öreceğim yeşil ile. Şu birinci ilmeğim, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimi ördüm. 13. ilmeği örerken yandan da bir ilmek alıyorum. Bakın 2 ilmeği keserek ördüm. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesim yapacağız. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum böyle. 12 ilmek öreceğim. Kenar ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 ilmek ördüm. 13. ilmekte hemen bakın yandan da bir krem ilmeği alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yine ipimiz karşıda. İlk ilmeği örmeden alıyoruz. Hemen yarım ilmek almışım burada. Düzeltiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yapacağımız işlem yine aynı. 13 ilmek öreceğiz. Fakat öncesinde burada şu krem ipimizle de işimiz bittiği için kremimi keseceğim. Şöyle çekiyorum aradan. Krem ipimin ucunu da patiğim sökülmesin diye yeşilime bağlıyorum. 2 tane sıkı bir düğüm attım. Devam ediyorum. Bakın 2 ilmeğimizi örmüştük. Şu 3. ilmeğim. Kremimin ucunu şöyle gizleyerek götüreceğim. Şu 4. ilmeğim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek ördüm. 13. de yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini kesiyorum. Tekrar geri döndüm. İpim karşıda. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. ilmeği örerken yandan da bir krem ilmek aldım. İkisini kesiyorum.
Kesimden sonra geri dönüyoruz hanımlar. Yapacağımız işlem bu. 12 ilmek öreceğiz. 13. de kesimimizi yapacağız. Biz bu kesme işlemine bu sağ ve sol tarafta krem ilmeklerimiz var. Bu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz. Kesim sonunda şişimizde sadece 13 yeşil ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere gösterdiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü kestim geldim. Sadece 13 ilmeğim kaldı burada. Şimdi patiğimizin şu yanlarını öreceğiz. Şu bölümlerini. Videonun başında dediğim gibi yardımcı şişeye burada ihtiyacımız olacak. Şişimi yanıma aldım. Şu yeşil ipimi biraz arkada esnek bir şekilde bırakarak şöyle getiriyorum. Hanımlar şu başlangıç yerinde bakın. Şuralardan ilmekler çıkaracağız. Bakın ilk kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan ilmekler çıkaracağız. Şu arkadaki yeşil ipi de gizleyeceğiz hanımlar. Arkada öyle uzun uzun kalmayacak. Şöyle hemen ilk ilmeğimi şuradan girerek şöyle çıkarıyorum. Bu ilk ilmek biraz zorladı. Hemen tığ yardımıyla şöyle ilk ilmeğimizi çıkarttık. Şöyle şişime takıyorum. Şimdi hanımlar sırasıyla kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkaracağız. Şu ikinci ilmeğim, şu üçüncü ilmeğim, şu alttaki yeşil ipi bir alttan bir üstten girerek böyle arkada gizleyeceğiz. Şu dördüncü ilmeğim, şu beşinci ilmeğim, yine bakın yeşilin altından girdim. Altıncı ilmeğim, 7, 8, yine yeşilin altından giriyorum. 9, 10, 11, 12, yine bakın yeşilin altından girdim. 13, 14, 15, yine yeşilin altından girdim. 16, 17, 18, 19, 20. Buradan 20 adet ilmeğimi çıkarttım şu kenardan. Bakın arkada yeşil ipi de gizledik hanımlar. Öyle uzun uzun görünmüyor. Şimdi tabandaki 13 ilmeğimizi öreceğim. Öncelikle şöyle diğer şişime geçtim. 13 ilmeğimi böyle örüyorum düz olarak. Bir diğer kenara geçtim hanımlar. Buradan da yine sıradaki kenar ilmek yerlerine girerek 20 ilmek de buradan çıkaracağım. Şöyle bakın. Şurada kenar ilmek yerine girerek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve bakın son kenar ilmek yerim burada. Buraya girerek buradan da bir ilmek çıkarttım 20. 20 ilmek buradan, 20 ilmek de buradan çıkarttım 40. 13 ilmek de burada vardı 53. Burada 53 ilmek oldu. Şimdi buradaki şiş sayısını azaltacağız hanımlar. Patiğimizin şu bölümündeyiz. Patiğimin şu kenarlarına ben 5'er ilmek haroşa ördüm. Kalan aradaki ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde ördüm. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 5 ilmek haroşam düz olacak. Şu ikinci ilmeğim 3, 4, 5. Arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi de bakın ters olarak örüyorum. Bu ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Sadece bilek kenarlarındaki 5'er haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Buradaki ilk 20 ilmeği ördüm. Tabanda 13 ilmek vardı hanımlar. 13 ilmeği 6'sı bir şişe, 7'si de bir şişe olacak şekilde paylaştırıyorum. Bakın yine burada ters örüyorum. Şu şekilde buraya ilk 7 ilmeğimi ördüm. Buradaki ilmekleri iki şişte toplayacağız hanımlar. Şiş fazla olmasın diye. Sonra diğer 6 ilmeği de diğer şişimle örüyorum. Hemen şişimi bıraktım. Burada da 20 ilmeğim vardı. Bu 20 ilmeğimi de yine aynı şişle örmeye devam ediyorum. Ters olarak örüyorum. Bakın son 5 ilmeğim burada. Son 5 ilmeğim haroşa. Haroşa ilmeklerimi düz örüyorum.
Yapacağımız işlem bu hanımlar. Bakın şu kenarda bir diş haroşamız oluştu. Bu şekilde diğer uca kadar gideceğiz, geleceğiz. Gideceğiz, geleceğiz. Bu haroşa ilmeklerimizi, beşer haroşa ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Aradaki ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Dediğim gibi bakın şurada hanımlar kenarda bir diş haroşamız oldu. Ben bu patiğimde şu arka bölümde toplamda 19 diş, 19 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçüsüne göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizin arkasını örerken patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar. Bir deneyin. Bu arka bölümü topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Dilerseniz 36 giyinin, dilerseniz 37, dilerseniz 40 fark etmiyor. Ölçerek yapmanızda fayda var. Bu şekilde patiğinizi ayağınızı ölçerseniz tam istediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben 19 sıra haroşa ördüm. Tam oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin arka bölümünü ölçülerimize göre örelim gelelim. Ardından birlikte topuğumuzu keselim. Evet hanımlar, patiğimin şu arka bölümünü ördüm geldim. Şurada tamı tamına 19 diş 19 sıra haroşam var. Bu aşamada hanımlar şöyle ön yüzden baktığımızda ben şu sol kenara topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye 22 ilmek ayırdım. Kalan ilmekleri de bu sağ tarafa taktım. Şimdi topuk kesimine başlayacağız. Bu bölümde yine kenardaki 5 ilmek haroşamızı haroşa olarak örüyoruz. 5 haroşamı ördüm. Şimdi ön yüzdeyim. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 5 haroşamı örmüştüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 ilmeğimi normal düz olarak ördüm. 22. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği şöyle keserek örüyorum. Zaten bu sol tarafa da 22 ilmek ayırmıştık. Burada 22. ilmeği örerken de kesimimizi yaptık. Topuğumuz için hanımlar şu orta kısma baktığımızda burada da 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimden sonra geri dönüyoruz. Bakın arka yüzdeyiz hanımlar. Bu ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde olduğum için diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 5 ilmeğim haroşa olduğu için son 5 ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 5 ilmeğime geldim. Bunlar haroşa düz olarak örüyorum haroşalarımı. Şimdi geri döndük hanımlar. Ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağım. Yani ilk 21 ilmeğimi öreceğim. 22. ilmekte kesimimi yapacağım. 5 haroşamı ördüm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22. ilmeğe geldiğimde öndeki 2 ilmeği kesiyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada bu arada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Şimdi hanımlar tekrar geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ön yüzde yine 21 ilmek öreceğiz. 22. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine aradaki bu 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 7 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin topuğunu kestim geldim. İlk başta sol tarafa 22 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ tarafta da 22 ilmeğim kaldı. Yani her iki şişteki ilmek sayıları da birbirine eşit. Bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde şöyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi
topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne aynı şekilde kesiliyor hanımlar. Hiçbir fark yok. Sağ ve sol patik aynı şekilde yapılıyor. Bu şekilde. Şimdi kalan ilmeklerimizi de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Şişlerimde bakın son birer ilmeğim kaldı. Bu aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra diğer üstündeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var şu anda. Üçünü birden şöyle topluyorum. Buraya da şöyle bir tane zincir çektim. Bakın topuğumuzu bitirdik hanımlar. Bu şekilde. Topuğumuz böyle. Ben bir de patiğimin kenarına şöyle tek sıradan oluşan bir kenar oyası yaptım tığım ile. Dilerseniz böyle sade de bırakabilirsiniz. Kenar oyası yapmak isteyen olursa da hemen nasıl yaptığımı kısaca göstereceğim sizlere. Hemen hanımlar bir zincir çekmiştik en son. Hemen öndeki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden batarak sık iğne oluşturuyorum. 3 zincir çektim. Bu sık iğnenin içine şöyle batarak burada bir şöyle kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak şöyle kirpiğimi sabitliyorum. Yapacağımız işlem bu. Şimdi ikincisini yapalım. Hemen yine sıradaki kenar ilmek yerine batarak bir sık iğne yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine şöyle batarak bir kirpik oluşturuyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. İkincisini yaptık. Şimdi üçüncüyü yapalım. Önce sık iğne yapıyoruz. Sonra 3 zincir çekip sık iğnenin içine batarak bir kirpik oluşturuyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimizi sabitliyoruz. Dördüncüyü de yapalım. Sıradaki kenar ilmek yerine battım. Bir sık iğne oluşturdum. 3 zincir çekiyorum. Sık iğnenin içine batarak bu zinciri şurada toplayıp bakın kirpiğimi oluştu ve sıradaki kenar ilmek yerine batarak kirpiğimi sabitliyorum. Bakın 4 tanesini yaptık. Bu şekilde hanımlar patiğimizin çevresini dolanacağız. Buradan başlayacağız. Şu ön bölümü, diğer kenarı bu şekilde ilk başladığımız yere kadar, şuraya kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, ilk başladığım yere kadar kenar oyamı yaptım. Ardından buraya bir zincir çekip ipimi kestim. Hemen ipimin ucunu gizleyeceğim önce. Şöyle arka ilmek aralarından geçirerek şuralardan ipimin ucunu güzelce gizliyorum. Patiğimizi bu şekilde tamamlamış olduk hanımlar. Şöyle bakalım. Patiğimiz hanımlar görüntü itibariyle bakın şöyle. Gayet esnek bir yapıya sahip. Hemen makine ayağıma giydireyim. Bir de patiğimizi ayağımızda görelim. Çok güzel, şık, hoş bir model oldu hanımlar. Çeyiz için de çok uygun. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet. Bakın modelimiz şöyle. Bakın makine ayağımıza da giydirdim. Şöyle bir düzelteyim. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi patiğimizin kenarı, tabanı, şöyle topuk kısmı. Şöyle buradan da göstereyim. Model bu. Evet hanımlar. Yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.